Hiç düşündün mü? Dünya tam şu anda sadece 5 saniyeliğine dönmeyi bıraksaydı ne olurdu? Kulağa imkansız gibi geliyor olabilir. Hatta ilk başta sadece 5 saniye ne kadar kötü olabilir ki diye düşünebilirsin. Ama aslında o 5 saniye insanlık tarihindeki en büyük felaketlerden birine dönüşebilirdi. Anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenip Merak kanalına abone olursan bana büyük destek olmuş olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsan başlayalım. Şu an bulunduğun yerde tamamen hareketsiz durduğunu sanıyor olabilirsin. Telefonunu elinde tutuyor, bu videoyu rahatça izliyor olabilirsin. Ama gerçek bundan çok çok farklı. Aslında sen farkında bile olmadan inanılmaz bir hızla hareket ediyorsun. Çünkü dünya hiçbir zaman durmuyor. Kendi ekseni etrafında gece gündüz demeden dönmeye devam ediyor. Bu dönüş sayesinde gece ve gündüz oluşuyor. Bir günün 24 saat sürmesinin sebebi de tam olarak bu aslında. Üstelik dünyanın dönüş hızı düşündüğünden çok çok daha yüksek. Eğer ekvatora yakın bir noktadaysan, saatte yaklaşık 1670 kilometre hızla hareket ediyorsun. Bu birçok yolcu uçağından bile çok daha yüksek bir hız. Peki bunu neden hissetmiyoruz? Çünkü biz de evlerimizde, arabalarımızda, hatta nefes aldığımız hava bile dünya ile birlikte aynı hızda hareket ediyor. Tıpkı saatte 300 kilometre hızla giden bir hızlı trenin içinde oturmak gibi. Perdeler kapanmışsa ve tren sarsılmıyorsa trenin hareket ettiğini anlamakta zorlanırsın. Dünyada da bu durum neredeyse aynı. Peki şimdi asıl soruya gelelim. Ya dünyanın bu dönüşü bir anda durursa? Sadece 5 saniyeliğine. İlk bakışta kulağa basit geliyor olabilir. Ama fizik kuralları bunun hiç de öyle olmadığını söylüyor. Çünkü dünya dursa bile üzerindeki her şey aynı anda duramaz. İşte tam da bu yüzden sadece birkaç saniye içinde yaşanabilecek olaylar düşündüğünden çok daha korkutucu olabilir. Şimdi gel, o ilk saniyede neler yaşanacağını birlikte inceleyelim. Şimdi hayal et. Hiçbir uyarı yok. Ne bir deprem oluyor, ne de gökyüzünde garip bir ışık beliriyor. Her şey tamamen normal. İnsanlar işe gidiyor, çocuklar okulda. Arabalar trafikte ilerliyor. Uçaklar binlerce metre yükseklikte uçuyor. Ve tam o anda her şey normal giderken dünyanın dönüşü bir anda duruyor. İlk birkaç salisede insanlar ne olduğunu bile anlayamaz. Çünkü beynimiz bu kadar kısa sürede olan biteni algılayamaz. Ama fizik çoktan etkisini göstermeye başlamıştır. Dünya durmuştur. Fakat sen durmazsın. Çünkü hareket eden cisimler onları durduracak bir kuvvet olmadığı sürece hareket etmeye devam eder. Bilim buna atalet adını verir. İşte bu yüzden insanlar, araçlar ve çevredeki birçok nesne bulundukları yere göre çok büyük bir hızla hareket etmeyi sürdürmeye çalışabilir. Düşünsene, saatte 100 kilometre hızla giden bir arabanın aniden duvara çarptığını hayal et. Emniyet kemeri takılı değilse ne olur? Arabanın durmasına rağmen içindeki kişi hareket etmeye devam eder. Çünkü vücudu hala eski hızını korumaya çalışmaktadır. Şimdi bunu tüm dünya için düşün. Arabalar kontrolden çıkabilir, ağaçlar devrilebilir, binaların dış cepheleri zarar görebilir. Açık alanda bulunan insanlar ciddi şekilde savrulabilir. Gökyüzünde kuşlar yönlerini kaybedebilir. Havada bulunan cisimler büyük tehlike oluşturabilir. Ve bu daha yalnızca ilk saniyeler. Asıl felaket ise bundan sonra başlıyor. Çünkü yalnızca insanlar değil, atmosfer de hareket etmeye devam etmek isteyecek. Ve bunun sonuçları hayal edebileceğinden bile daha büyük olabilir. Şimdiye kadar yalnızca insanların ve cisimlerin yaşayabileceklerinden bahsettik. Ama aslında asıl tehlike henüz başlamadı. Çünkü dünyanın üzerinde yalnızca biz yaşamıyoruz. Nefes aldığımız atmosfer de dünya ile birlikte dönüyor. Eğer dünyanın dönüşü bir anda dursaydı, atmosfer hareketini bir süre daha korumaya çalışabilirdi. Bu da akıl almaz hızlarda rüzgarların oluşmasına neden olabilirdi. Düşünsene, bulunduğun şehirde sıradan bir gün yaşanıyor ve bir anda ses hızına yaklaşabilecek kadar güçlü rüzgarlar ortaya çıkıyor. Ağaçlar köklerinden sökülüyor, tabelalar havalanıyor, camlar paramparça oluyor, elektrik direkleri devriliyor, gökyüzü toz ve enkazla kaplanıyor. Birkaç saniye içinde şehirlerin görüntüsü tamamen değişebilir. Peki ya gökyüzündeki uçaklar? O anda dünyada aynı anda binlerce yolcu uçağı havada bulunuyor. Böylesine şiddetli hava akımları oluşursa pilotların uçakları kontrol etmesi son derece zorlaşabilir. Modern uçaklar güçlü türbülanslara dayanacak şekilde tasarlansa da böyle olağanüstü bir senaryo çok ciddi riskler oluşturabilir. Ve şimdi en korkutucu bölüme geldik. Okyanuslar. Dünyanın yüzeyinin yaklaşık %71'i sularla kaplı. Bu dev su kütleleri de hareketlerini sürdürmeye çalışabilir.
Bunun sonucunda bazı kıyılarda kilometrelerce içeri ilerleyebilecek dev dalgalar oluşabilir. Kıyı şehirleri büyük zarar görebilir. Limanlar sular altında kalabilir. Gemiler karaya savrulabilir. Sadece birkaç saniyelik bir olay. Ama etkileri yıllarca sürecek bir felaket. Ve belki de en ürkütücü kısmı da şu. İnsanlar daha ne olduğunu bile anlayamadan yaşadıkları dünyanın tamamen değiştiğini fark edebilir. Ama tüm bunlar yaşanırken görünmeyen başka bir felaket daha sessizce yaklaşmaktadır. İletişim, elektrik ve günlük hayat. Bunların hepsi bir anda çökmeye başlayabilir. Ama felaket yalnızca doğayla sınırlı kalmayabilir. Elektrik hatları büyük hasar görebilir. İnternet altyapısı kesintiye uğrayabilir. Cep telefonu şebekeleri çalışmayabilir. İnsanlar sevdiklerine ulaşamaz. Acil durum ekipleri bile neler olduğunu anlamaya çalışırken büyük zorluk yaşayabilir. Ve en büyük tehlikelerden biri de panik. Tarih boyunca birçok afette insanların büyük bir kısmı olayların kendisinden çok panik nedeniyle zarar gördü. Kimse ne olduğunu bilmiyor, kimse neden yaşandığını anlamıyor, herkes kaçmaya çalışıyor. Ama nereye? İşte tam bu noktada düzen tamamen bozulabilir. Marketler, hastaneler, havaalanları, limanlar. Her yerde büyük bir kaos yaşanabilir. Ve unutma, biz yalnızca 5 saniyelik bir senaryodan bahsediyoruz. Peki ya dünya hiçbir zaman yeniden dönmeye başlamasaydı? İşte o zaman işler çok daha korkutucu bir hal alırdı. Gece ve gündüz düzeni tamamen değişirdi. Dünyanın bir yüzü uzun süre güneşe bakarken diğer yüzü uzun süre karanlıkta kalabilirdi. Bu da sıcakların aşırı seviyelere ulaşmasına neden olabilirdi. İklimler tamamen değişebilirdi. Tarım büyük zarar görürdü. Yaşam bildiğimiz haliyle devam etmeyebilirdi. Neyse ki bütün bunlar yalnızca bilimsel bir düşünce deneyi. Bilinen fizik kurallarına göre dünyanın dönüşünün bir anda durması mümkün görünmüyor. Yani bu videoda anlattıklarımız fizik yasalarının böyle sıra dışı bir senaryoya nasıl tepki verebileceğini anlamaya yönelik bir hayal deneyi. Ama bazen bilimin en ilginç tarafı da budur. Gerçekleşmeyecek gibi görünen sorular bile evrenin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı sağlar. Ve belki de bu yüzden sadece 5 saniye dediğimiz bir süre bile düşündüğümüzden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Peki sen hangi senaryoyu merak ediyorsun? Güneş bir günlüğüne kaybolsaydı ne olurdu? Yer çekimi yarıya inseydi neler yaşanırdı? Ya da okyanuslar bir anda tamamen çekilseydi neler olurdu? Yorumlarda hangi videoyu görmek istediğini yaz. Eğer bu video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve Merak Lab kanalına abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.